Noka İplikleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle içinizi ısıtacak çok güzel bir proje çalışacağız. Renk uyumu ve kullanışlı yapısıyla motiflerden oluşan bu güzel saç bandanası bahar ve yaz aylarınızın vazgeçilmezi olacak. Şöyle bakın, kenar kısımlarında da bağlama detayları gerçekten çok şık ve çok güzel bir görüntü oluşturuyor. Başımıza denediğimizde de gerçekten şahane bir duruşu var. Bu saç bandanasını yaparken Nago Pırlanta Deluxe kullandım. Yumuşacık bir yapısı var. Çok güzel bir ip. İp detaylarını açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Dilerseniz hemen saç bandanamızın yapımına geçelim. Öncelikle motif yapımı ile başlıyoruz. İlk olarak bu tam motifin yapımını göstereceğim. Koyu kahve ile başlıyorum motifimin ortasını yapmaya. Şöyle bakın, ipimi tuttum. Tığımdan geçirdim. Bir zincirle sabitledim. Daha sonra 1, 2, 3, 4 adet zincirimi çektim. Tekrar dönüyorum. İlk başladığım zincire batıyorum. Ve kaydırıyorum. Ne yapmış olduk? Minik bir halka yapmış olduk. Bakın, halkamızın ortası görünmeyecek. Çok öyle bir açıklık yok. O yüzden de 4 zincirle halkamızı oluşturduk. Şimdi 3 zincir çekiyorum. 3 zincirle yukarı çıktım. Başlıyorum ikili trabzanlar yapmaya. Ortaya batıyorum. 1, 2. 2 seferde çıkıyorum. Başına doluyorum. Ortaya batıyorum. 1, 2. 2 seferde yukarı çıkıyorum. Şimdi 3'er tane ikili trabzanlar yapıyoruz. Arada 2 tane zincirimiz var birinci sırada. Ortaya batıyorum tekrar. Yine ikili trabzanlarımı yapıyorum. Başına doluyorum. Ortaya batıyorum. 1, 2. 2 seferde çıktığımız için de ikili trabzan adını veriyoruz. Arada 2 zincirim var. Başına doluyorum. Ortaya batıyorum. 1, 2. Evet, bakın toplam 3 grup ikili trabzanım oldu. Toplamda 4 tane olacak. 2 zincir çekiyorum. Tekrar batıyorum. 1, 2. Son trabzanımı da yapıyorum. Evet, bakın 4 tane grubum olmuş oldu. Şöyle netleştirelim. Evet. 2 zincirimi çekiyorum. İlk başladığım, bakın, trabzanın, şöyle zincir çekerek oluşturduğum trabzanın tepesine batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Daha sonra da bir zincirle sabitliyorum ve kesiyorum. Evet, kestim. Şimdi bir sonraki renge geçeceğiz. Şu kesme ipimi hemen şöyle arkadan yürütüyorum. Daha sonra bunları düğümleyip keseceğim ve sağlamlaştıracağım. Şöyle arkadan yürütüyorum şimdilik. Geldik motifimizin ikinci sırasına. İkinci sırada daha açık bir ton var. Bu da daha iyi görmenize yardımcı olacaktır. Şöyle tutuyorum. İpimi sabitliyorum. Evet, 2 zincirlik boşluklardan birine batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve yine 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Evet. Şimdi bu 2 zincirlik kısımlara köşelerimizi yapacağız. Başına doluyorum. 2 seferde yine yukarı çıkarak trabzanımı yapıyorum. Evet, bakın. Daha sonra şu köşeleri yapacağımız için şu kısmı 2 tane zincir çekiyorum. Başına doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. Ve yine ikili trabzanlarımı yapıyorum. Evet, ilk köşemizi yapmış olduk. Şimdi bir sonraki köşeye geçerken zincir çekmiyoruz. Direkt bir sonraki köşeye geçiyorum. Buraya direkt trabzanlarımı yapıyorum. 3 tane trabzanımı yaptım. Şimdi arada 2 zincir var. Yine köşeyi yapıyorum. Bakın, 2 zincirimi çektim. Aynı noktaya batıyorum. Ve yine trabzanlarımı yapıyorum. Başına doluyorum. Diğer köşeye geçerken arada zincir yok. Ve tekrar trabzanlarımı yapıyorum.
köşedeyim. 2 zincir çekiyorum. Başına doluyorum. Aynı noktaya tekrar trabzanlarımı yapıyorum. Yani bundan sonra sadece şu köşelerde 2 zincir çekeceğiz. Aralarda zincirsiz direkt karşıya geçeceğiz. Başına doluyorum. Hemen karşıya geçiyorum. Ve buraya tekrar trabzanlarımı yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Başına doluyorum. Tekrar trabzanlarımı yapıyorum. Evet, bakın bitmiş oldu şu anki sıramız. Hemen ne yapıyorum? İlk başladığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve bir zincirle sabitliyorum. Daha sonra ipimi kesiyorum. Evet, ikinci sıramızı da yapmış olduk. Hemen şöyle arkadan yine ipimi kaybediyorum. İpleri birbirine yaklaştırıyorum. Başlama ve bitiş ipini. Daha sonra bunları düğümleyip keseceğim. Evet, ilk iki sıramız hazır. Şimdi geldik 3. sıraya. 3. sırada tekrar koyu kahve ile devam ediyoruz. İpimi sabitliyorum. Şimdi bundan sonra ne kadar büyütürsek büyütelim motifimizde hiç fark etmez. Motifimizde artık aynı işlemi uyguluyoruz. Direkt ortadan başlayalım şöyle. Ortalarda, aralarda zincir çekmiyoruz. Sadece köşelerde zincir çekiyoruz. 3 zincirle yukarı çıktım. Başına doluyorum. Ve ikili trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Başına doluyorum. Arada zincir yok köşeye geçerken. Tekrar ikili trabzanlarımı yapıyorum. Arada 2 zincir köşe olduğu için tekrar köşeye ikinci grup trabzanımı yapıyorum. Evet, başına doluyorum. Arada zincir yok. Ortaya geçiyorum. Artık motifimiz bu şekilde ilerliyor. Sırayı ne kadar artırırsak fark etmez. Aynı mantıkla devam ediyor. Köşedeyim. Arada 2 zincir. Tekrar trabzanlarımı yapıyorum. Yani ne yapmış olduk? Sadece köşelerde arada 2 zincir yapıyoruz. Aralarda zincirimiz yok. Yine köşedeyim. Arada 2 zincir. Tekrar trabzanlarımı yapıyorum. Ortaya geçerken yine zincirsiz geçiyorum ve ikili trabzanlarımı yapıyorum. Başına doluyorum, köşeye geçiyorum ve tekrar ikili trabzanlarımı yapıyorum. Köşeye geldiğim için arada 2 zincir, trabzanlarımı tekrar yapıyorum. Evet, bundan sonra motifimiz bundan ibaret. Hepsinde aynı işlemi yapıyoruz. Ne kadar büyütürsek büyütelim, hangi renkleri kullanırsak kullanalım, aynı işlemle tekrar ediyoruz. Başlama zincirimin, trabzanımın tepesine batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Sabitliyorum. Evet, bakın. Motifimiz oluşmaya başladı. Hemen şöyle arkadan yine kaydırıyorum. Şimdi bir de şu mavi renkle daha net görünsün diye göstereceğim. Daha sonrasında siz aynı mantıkla devam edersiniz. Direkt birleştirmeye geçeceğim. Yine ipimi sabitleyerek başlıyorum.
herhangi bir yerden batıyorum. Hiç fark etmez. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Başına doluyorum. Ve ikili trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Bir sonrakine geçerken arada zincir çekmiyorum. Direkt geçiyorum. Ve tekrar ikili trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Şimdi neredeyim? Köşedeyim. Arada o yüzden 2 tane zincir çekiyorum. Devamında tekrar trabzanlarımı yapıyorum. Bir sonrakine geçerken zincir çekmiyorum. Direkt geçiyorum. Başına doluyorum. Bir sonrakine direkt geçiyorum. Dediğim gibi artık bu aralarda zincirimiz yok. Sadece köşelerde zincir çekiyoruz. Yaptığımız işlem aynı. Evet, bu renkte daha net görünüyor. Evet, bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Daha sonra beyaz renkle bir sırada yine bu kahve tonu, sarı tonuyla devam edelim. Son sıramızı tamamlamayalım. Son sırada tamamlarken aynı zamanda birleştirmeyi yapacağız. Onu göstereceğim. Hemen yapıp dönelim. Evet, geldim motifimin son sırasına. Şimdi artık birleştirmeyi yapabiliriz. Diğer tam motifimi alıyorum. Yarım motifimin karşısına getiriyorum. İlk köşelerden birleştirmeyi yapacağım. Hemen köşeye geçiyorum. Bu motifimi bitirirken aynı zamanda da diğeriyle birleştirmiş oluyorum. 3 tane yine trabzanımı yaptım. Şimdi normalde köşelerde 2 tane zincir çekiyorduk. Birleştirirken 1 tane zincir çekiyoruz. Hemen şöyle karşıdaki köşeyi alıyorum. 2 zincirlik kısma şöyle batıyorum. Daha sonra bir zincirle sabitliyorum. Bakın. Daha sonra başına doluyorum. Tekrar ortaya geliyorum. Trabzanımı yapıyorum. Trabzanımı yapıyorum. Daha sonra şöyle tutuyorum. Karşıda bakın denk gelen trabzana batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Başına doluyorum. Tekrar burada ikinci trabzanımı yapıyorum. Karşıda denk gelen ikinci trabzanın bakın tepesine batıyorum ve ilmeği buradan geçiriyorum. Bu şekilde birleştirmelerimiz daha düzgün duruyor. Ayrık ayrık durmuyor. Başına doluyorum. Tekrar batıyorum. Üçüncü trabzanımı yapıyorum. Karşıdan bakın köşedeki üçüncü trabzana şöyle batıyorum ve kaydırıyorum. Bakın birleştirmemiz çok muntazam oldu. Devam ediyorum. Aynı işlem, yani yine aynı işlemi tekrarlıyorum. Sadece birleştirirken bu karşıdan geçiyoruz. Bir sonrakine geçiyorum. Hemen buraya ilk ikili trabzanımı yapıyorum. Tutuyorum motifimi. Karşıdaki bakın. Bir sonrakinin ilk trabzanına batıyorum. İpimi şöyle geçiriyorum. Başına doluyorum. İkinci trabzanımı yapıyorum. Yine tutuyorum motifimi. Karşıdaki denk gelen motife bakın. Batıyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Son trabzanımı yapıyorum bu noktadaki. Şöyle tekrar karşıya bakıyorum ve üçüncü trabzanın içinden ilmeğimi geçiriyorum. Bakın birleştirmemiz bu şekilde muntazam duruyor. Bunu şu şekilde de yapabilirsiniz. Onu da göstereyim hemen. Burada direkt üçlü trabzanı yapıp üçlü trabzanı yaptınız.
Yaptıktan sonra direkt şöyle karşıdan üçlü trabzanın sonuna batarak böyle de birleştirebilirsiniz. Yalnız şöyle baktığımız zaman burada şöyle bir açıklık oluşacak. Bakın. Bu açıklığı istemediğim için ben birleştirmeyi bu şekilde yapıyorum. Sizin hangisi kolayınıza gelirse o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ben bunu söküyorum ve devam ediyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar birleştirmemizi yapalım. Köşede yine buluşalım. Evet, köşeye geldim. Şimdi köşe noktadayım. Bir zincirimi çekiyorum. Şu iki zincirlik kısma batıyorum. Ve kaydırıyorum. Daha sonra tekrar normal motifimi devam ettiriyorum. Artık birleştirmemiz bitti. Normal motifimi devam ettiriyorum. Evet, şimdi birleştirmemizi yapmış olduk. Bu sırayı da aynı mantıkla tamamlayalım düz bir şekilde. Daha sonra diğer motifin birleştirmesini de yine göstereceğim. Hemen yapıp dönelim. Evet, şimdi geldik 3. motifin birleştirmesine. Son tam motifimiz zaten. Diğerleri yarım motif olarak kenarlara eklenecek. Şimdi bakın, köşenin de ilk üçlüsünü yaptım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Şöyle bir bakın şekilde birleştireceğiz. Evet, ikinci motifimin de birleştirmesini yaptım. Geldim köşeye. Köşedeki ilk üçlümü yaptım. Şimdi ne yapıyorduk? Bir tane zincir çekiyorduk. Buradaki iki zincirli kısma batıp kapatıyoruz. Daha sonra motifimizi tekrar devam ettiriyoruz. Artık birleştirmemiz, tam motiflerimiz de bitti. Motifimizi normal tamamlayacağız. Evet, tam motiflerimiz hazır. Şimdi hemen yarım motiflerimize geçebiliriz. Geldik yarım motiflerin yapımına. Yapımı çok basit. Yine aynı şekilde 4 zincir çekerek başlıyorum. İlk başladığım zincire batıyorum ve birleştiriyorum. Minik bir halka yapmış oluyorum yine. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Başına doluyorum. İkili trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Yine aynı şuradaki gibi ikili trabzanlar yapacağız. Fakat yarım olduğu için motifimiz, burada 4 tane grup yapmıştık. Burada sadece 2 grup oluşturacağız. Ve yarım motifte şöyle bir fark var. Kenarda kalan trabzanlarda 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. Ortalarda yine 3, kenarda kalanlarda 4 tane yapıyoruz. Şimdi burası da kenar olacağı için 3, 4 tane ikili trabzanımı yaptım. Araya yine 2 zincir çekiyorum ve tekrar yine batıyorum. 4 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Evet. 4 tane ikili trabzan, arada 2 zincir ve yine 4 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi hemen sabitliyorum ve kesiyorum. Ortasını yapmış olduk. Şu kısmı şimdi geçelim bir üst sıraya. İkinci sıramdayım. İpimi sabitledim. Yarım motiflerde hep kenardan başlayacağız motifimizi örmeye. 4 tane trabzan yapmıştık değil mi? Şuradaki 1 ile 2. trabzanın arasına batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Şimdi buraya 3 zincirle yukarı çıkıyorum ve yine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Kenarlarda hep 4 tane ikili trabzan. Diğer kısımlar tam motifle aynı. Hiçbir fark yok. 4 ikili trabzanımı yaptım. Arada zincir yok. Ortaya geçiyorum. Ortaya yine 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Burası köşe olacağı için, yani şu kısma denk geleceği için arada 2 zincir çekiyorum ve tekrar trabzanlarımı yapıyorum. Evet.
3 tane de buraya bakın trabzanımı yaptım. Şimdi başına doluyorum. Köşeye geldim. Köşede ne yapmıştık? 4 tane ikili trabzan yapmıştık. 4. ile 3.'ünün arasına batıyorum. Ve buraya tekrar trabzanlarımı yapıyorum. Evet, ikinci sıramızı da bitirmiş olduk. İpimi sabitleyip kesiyorum. Evet, 2 sıramızı bakın bu şekilde tamamladık. Şimdi geldik 3. sıramıza. Aynı tam motifte yaptığımız renk sıralaması ile yarım motifimizi yapacağız. Şimdi geldik tekrar kahverengine, koyu kahveye. Bir sıra daha göstereceğim. Sonrası zaten aynı mantık. Şöyle netleştirelim. Evet, köşedeki 4 tane ikili trabzandan 1 ve 2.'nin arasına giriyorum. İpimi kaydırıyorum, sabitliyorum. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Buraya tekrar 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, bakın. Şimdi bir sonrakine geçiyorum hemen. Kalan kısımlar tam motifle aynı. 3 tane ikili trabzan. Köşeye geçiyorum. Yine 3 tane ikili trabzan. Arada 2 zincir ve yine 3 tane ikili trabzan. Evet, bakın bu şekilde. Artık bundan sonrası tamamen aynı mantıkla devam ediyor. Kaç sıra genişletmek istiyorsanız bu sizin zevkinize kalmış. Evet, geldik sona. 4 tane ikili trabzandan sonuncunun arasına batıyorum. Ve buraya tekrar 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincirle sabitliyorum ve kesiyorum. Evet, yarım motiflerimiz de bu şekilde devam ediyor. Bakın şöyle. Üzerine bir sıra mavi, bir sıra beyaz, bir sırada yine bu koyu sarı renginden devam edeceğiz. Son olarak da birleştirmesini göstereceğim. Şimdi bu aşamaya kadar örelim aynı mantıkla. Daha sonra birleştirmesini gösterelim. Şimdi geldik birleştirmeye. Bakın. Ne demiştik? Şu kısma yarım motifimizi ekleyeceğiz. Birleştireceğiz. Bakın. Tam olarak bu kısma birleştirmemizi yapacağız. Şimdi şöyle hemen çeviriyorum. Köşeden başlıyorum yine. Üç zincirle yukarı çıkıyorum. Daha sonra geliyorum. Şurada bakın köşede 2 zincirlik kısma batıyorum. İçinden geçiriyorum. Daha sonra aynı şekilde devam ediyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şu kısma denk getiriyorum tam. Bakın şu kısımdaki 3 tane ikili trabzan var ya, bunlarla karşılıklı gelecek şekilde birleştiriyorum. Birincisini yaptım. Hemen ikincisini yapıyorum. Karşısına geçiyorum bakın. İçinden geçiriyorum. Üçüncüyü yapıyorum ve içinden geçiriyorum. Evet. İlk köşe birleştirmemize başladık. Şimdi devam ediyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Yine trabzanımı yapıyorum. Karşılıklı gelecek şekilde içinden geçiriyorum. Karşısına geçiyorum. Bakın. Ve birleştiriyorum. Burada kaymamasına gayret edin. Aynı hizaya denk gelmesine. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle birleştirme yapacağız ya. Aynı karşılıklı denk gelmesine şu şekilde dikkat edelim. Yoksa kayma olabilir ve modelimiz bozulur. Motifimizin ortasına kadar bu birleştirme mantığımızı devam ettirelim.
Aynı bu şekilde şu üçlü birleşme noktasına kadar, şu kısma kadar aynen bu şekilde motifimizi birleştirelim. Burada da birleştirmeyi yine göstereceğim sizlere. Daha sonra devam edeceğiz. Evet, şu birleşme noktasına kadar olan birleştirmeyi yaptım. Şimdi geldik bu birleşme noktasını nasıl yapacağız? Şimdi ortadaki köşedeki yani ilk üçlü ikili trabzanımı yaptım. Şimdi bir tane zincirimi çekiyorum. Şimdi şöyle diğer karşıdaki iki motifin birleştiği noktaya batıyorum. Daha sonra şöyle geçiriyorum. Ve bir zincirle sabitliyorum. Bu kısmı da birleştirmiş olduk. Başına doluyorum. Tekrar köşenin ikinci üçlüsünü yapıyorum. İlkini yaptım. Hemen bakın karşıdan yine denk gelecek şekilde ilkine batıyorum ve kaydırıyorum. İkincisini yapıyorum. Karşısında bakın denk gelecek şekilde batıyorum ve kaydırıyorum. Şimdi üçüncüsünü yapıyorum. Karşısındaki ilmeğe batıyorum ve kaydırıyorum. Evet, köşe birleştirmemizi bakın bu şekilde yapmış olduk. Şimdi devam ediyoruz. Bundan sonrasında aynı mantıkla devam ediyoruz. Tek farkı yarım motif olması. Yani birleştirmede aslında hiçbir farklılık yok. Bakın. Birleştirmede mantığımız aynı. Şimdi şu sonuna kadar birleştirelim. Daha sonra şu köşedeki üçgenin de birleştirmesini yine göstereceğim. Köşenin de bir tanesini ben birleştirdim. Diğerini de şimdi birlikte birleştireceğiz. Hemen şöyle çeviriyorum. Şöyle bakın şu şekilde denk gelecek şekilde şöyle kameradan da göstereyim. Bakın bu şekilde birleştireceğiz. Dördüncü sırayı yani sıramızı örerken aynı zamanda da birleştirmemizi yapıyoruz. 3 zincir çektim. Şimdi bakın buraya geliyorum. Şu ortaya batıyorum. Daha sonra trabzanımı yapıyorum. Karşıya bakıyorum. İlmeğimi geçiriyorum. İkinci trabzanımı yapıyorum. Karşıya bakıyorum. Ve ilmeğimi geçiriyorum. Üçüncü trabzanımı da aynı şekilde yapıyorum. Ve karşıya bakıyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Devam ediyorum. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Ve yine aynı işlemi tekrarlıyorum. Üçüncü trabzanımı yapıyorum. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Şöyle bakın. Birleştirmemiz aynen bu mantıkla devam edecek. Evet, saç bandımızın motiflerinin birleştirmesini bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Bakın son köşeyi de sonuna kadar ördüm, bitirdim. Şimdi yapacağımız şey şuradaki bu kalan ipleri temizlemek. Daha sonra da kenarlarını sık iğne ile geçeceğiz. Şu kısımları hemen temizleyeceğim. Daha sonra sık iğne ile devam edeceğiz. Şimdi geldik kenarlara sık iğne geçmeye. Bir tane sabitleme zincirim vardı. Bir tane daha zincir çektim. Dönüyorum. Ve sık iğne yapmaya başlıyorum. Göz kararı ayarlıyorum. Şöyle bakın, çok kasmayacak sık iğneleriniz. Çok gevşek de durmayacak. Trabzanların kenarına üçer tane bakın 1, 2, 3 tane yeterli oluyor. Bu şekilde. Bir sonrakine geçiyorum. Yine 1, 2, 3 tane yeterli oluyor. Yani şu üst kısımda her trabzanın kenarına şöyle kenarlarda birer tane trabzanımız ayrılıyor ya, bu kısımlara 3'er tane yeterli. 1, 2, 3. Şu orta başlangıç kısmına 2 tane yeterli oluyor. Bu benim elimin hani gevşekliğine göre değişiyor. Sizin eliniz
Daha gevşekse 2 tane de yeterli olabilir veya daha sıkıysa 3 tane de sık iğne yapabilirsiniz. Şimdi bakın bu şekilde sıra sonuna kadar aynı işlemi devam ettirelim. Bir de şu kenar kısımlarında sık iğne yapmayı göstereceğim. Daha sonra devam edeceğiz. Evet, üst kısmı tamamlamış oldum. Şimdi dönüyoruz bu tarafa. Burada da köşeye gelen kısma 2 tane sık iğne yapıyorum ki dönüşümüz kasmasın, böyle güzel bir dönüş olsun diye. Şimdi şu kısımlara yapmak daha kolay. Her trabzanın başına bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın. Her trabzanın başına bu şekilde birer tane sık iğnemi yapıyorum. Evet, bakın bu şekilde. Şimdi şöyle dönelim, yine başladığımız yere kadar aynı işlemi tekrar edelim. Sık iğnelerimizi yapalım. Bir sonraki sırada tekrar bir sıra daha sık iğne geçeceğiz. Kenarlarımız daha düzgün olsun diye. Şimdi burayı tamamlayalım. Diğer sırada görüşelim. Evet, bakın köşeye kadar bütün kenarlarını sık iğne geçtim. Şimdi geliyoruz ikinci sık iğne sıramıza, başladığım yerdeyim. Yani sık iğneyi yapmaya başladığım yerdeyim. Köşede olduğum için köşelere çift batıyoruz ki ne yapmasın? Kasmasın örgümüz. 1. Aynı noktaya tekrar batıyorum. 2. Şimdi dönüyorum. Yine her sık iğneme bakın bir defa batıyorum. Kısma kadar, köşeye kadar aynı işlemi tekrar edelim. Her sık iğneye bir defa batalım. Bu şekilde kenarlarımız daha pürüzsüz ve daha düzgün olacaktır. Evet, bütün çevresine bakın sık iğne geçtim 2 sıra. Şimdi geldim başladığım yere, artık ipimi koparacağım. Son sık iğnemi de yaptım. Şöyle içinden geçiriyorum. Sabitliyorum ve kesiyorum. Şöyle arka kısmından geçirerek kaydırıyorum. Evet, şimdi hazırlamış olduk. Son bir detayımız kaldı. O da şu kenar kısımlarını ekleyeceğimiz bağlama detayı olacak. Şu kısımlara bağlama detayını ekleyeceğiz. Arkadan görünümde motiflerimizin bu şekilde bakın düğümleyip temizledim ip detaylarını. Şimdi hemen o zaman yanlardaki zincirli kısımlara geçebiliriz. İpimi 3 kat yapıyorum zincir detayı için. Zincirim daha kalın ve tok dursun diye. Şöyle bir yine sabitleme düğümü yapıyorum. Köşeye geliyorum bakın. Şu köşelere yapacağız. Köşeye geliyorum. Ve ilmeğimi kaydırıyorum. Daha sonra sabitleyip zincir çekmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bu şekilde zincirlerimi çekiyorum. Evet, toplamda 35 tane zincirimi çektim. Bunu kendiniz başınıza göre ölçerek daha çok da çekebilirsiniz. Yani kendinize göre uyarlayabilirsiniz. 35 tane zincirimi çektikten sonra bir tane daha çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Bu şekilde sabitliyorum. Şimdi geliyoruz karşı tarafa. Karşı tarafa da aynı işlemi uyguluyoruz. Burada nasıl ilmek çıkarıp zincir çektiysek diğer tarafta da aynı işlemi uyguluyoruz. İlmeğimizi çıkarıyoruz ve zincirimizi çekiyoruz. Evet, iki tarafa da bu bağlama detaylarını bakın yaptım. Çok şık ve güzel bir duruşu oldu. Şu uç kısımlarını tamamen sıfırlamadım. Minik bir böyle ip bıraktım. Püskül gibi bir duruşu oldu. Bakın bu şekilde.
Gerçekten çok güzel bir model oldu. Üzerinden buharlı ütüyle hafif bir şekilde geçtim. Sizler de geçebilirsiniz. Ama ütülerken lütfen dikkat ettiğimiz bir husus var. O da örgümüzün arka yüzünden ütülemek. Ön yüzünden kesinlikle ütü vurmuyoruz. Bir projenin daha sonuna geldik. Çok keyifli, çok güzel bir projeydi benim için. Sizler de denerseniz lütfen yorumlarınızı bizimle paylaşın. Yorumlarınız bizim için çok önemli. Örmemi istediğiniz farklı projeler olursa da onları da yorum kısmına eklerseniz size mutlaka dönüş yapmaya çalışacağım. Deneyecek olanlara kolaylıklar diliyorum. Başka bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.